Merhabalar. Bernet'te Sevgo 8 modeli için eğitim videosu çekiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Makine Bernet'te Sevgo 8. 7 milimlik. Yani zikzak genişi, piko genişi 7 milimlik bir makine. Şurada ilk etapta makineyi aldığımız zaman içinden çıkan malzemelerimiz var. Bir tane dik makara için aparatımız var. Bunu şuraya takıyoruz. 2 tane şu bölgeye yatık makara takarsanız makaralar düşmesin diye tutucumuz var. Yatık makara için. Bir tane tornavidamız var. Bununla hem iğneyi açıp kapatacağız. Aynı zamanda plakanın vidalarını da açıp dişli aralarını temizlemek için kullanacağız. Yağımız var. İçinden çıkan şeffaf yağımız. 3 tane masura, bir de üzerinde 4 tane masura çıkıyor ilk etapta. İğnemiz var. İçinden çıkan. Takip çubuğumuz var. Onu tarif edeceğim biraz sonra. Sökücümüz ve bir tarafı fırça, içinden çıkan malzeme. 5 tane ayak, bir de üzerinde 6 tane ayak çıkıyor. Şu gezi dikiş ayağımız, fermuar ilik ayağımız, otomatik ilik açacak. Sülfüle aynı zamanda overlock ayağı. Sağ sol çift taraflı fermuar ayağı. Bir de plastik şeffaf teflon ayağımız var. Makinamızın içinden çıkan malzemelerimiz bunlar. Masuramız üstten yataklı makinamız. 7 milim olduğu için. Şurada siyah bir tırnağımız var. Masura takıp çıkaracağımız zaman siyah tırnağı sağa doğru çekiyorum. Kapağı alıyorum. Masurayı rahat takıp çıkarmak için. Masurayı çıkardık. İçindeki masuramızı. Şimdi ilk önce size bir masura sarmasını tarif edeceğiz. Masurayı sararken şuraya taktım. Masura sarma bölümüne. Makaramız burada ya da burada olabilir. Benden şimdi bobinlikten geleceği için ipi şuradan aldım. Şurada metal bir parçamız var. İlk takacağımız yer ipi şöyle önden arkaya takıyorum. Sonra öne doğru geliyorum. Şurada yayla bir ipi süzen parçamız var. Önden arkaya parçanın arasına bir tur alıyorum. Elimdeki ipin fazlalığını masuraya doladıktan sonra Yani burada nokta nokta olan işaretleri takip edersek de aslında makinenin üzerindeki işaretler de bize tarif ediyor, değil mi? tarif etmiş olacak. Evet. Makinenin açılış ekranı şu ilk etapta. Masura sarmaya geçtiğim zaman bakın burada da masura işareti çıkmış oluyor. Yani makine iğneyi kendisi iptal ediyor. Sadece masura sararken burada masura işaretimiz varsa şu an olduğu gibi sadece masuramız çalışacak. Şurada bir hız çubuğumuz var. Sağa doğru çekersek makinenin yüksek devri hızlandırıyoruz. Sola doğru yavaşlatabiliriz. Masurayı istediğimiz kadar sarabiliriz. İster yarım tutabiliriz ya da tam doldurup masura duruncaya kadar pedaldan ayağımızı çekmeden masurayı dolduruyoruz. Masura sarma işim bittikten sonra sola doğru çektim. Masurayı aldım. Bu ipi uzaklaştırdım. Burada dikkat edeceğimiz konu masurayı yatağa takarken şurada bir göstergemiz var. Yani ipin gidişiyle masura ters yönlere dönmesi gerekiyor. İp sola giderken masura da aynı yöne dönmesin. Burada önemli olan konu bu. Zıt istikametlere. Masurayı şuraya koydum. Yatağa. Yatakta da ok işaretleri var. Yani nerelerden gideceğine dair. Önce şu parçanın altını alıyorum. Arkaya doğru gidiyorum. İple beraber. İpi şu kancaya taktım. Ve şurada da bir bıçağım var. Fazla ipi burada keseceğim. Sonra kapağımı kapatıyorum. Kapağı kapattım. Ayaklar için, hepsi için şurada bir mandal var. Mandalı bastık, ayaklar düştü. Bütün ayakların hepsinin altında pin vardır. Taban milinde de baskı kitlemesinde de onun yeri var. Aynı yere denk getirip taban milini indiriyorum. Ayağı kilitliyoruz. Ayak takılışımız bu şekilde. İğne dediğim gibi içinden çıkan tornavidayla iğneyi çıkardım. İğnelerimiz klasik. Bir tarafı düz. Düz olan yer arkada kalacak. İğne yuvasına oturttuktan sonra
İğneyi muhakkak gittiği yere kadar, yukarı kadar itliyoruz. Sonra iğne düşmeyecek gibi vidayı sıktım. Üst ipini takacağım zaman ayak yukarıda olsun ilk başlarken. Masura sararken taktığım bir metal vardı. Dikiş ipini de ilk önce aynı yere takıyoruz. Şöyle önden arkaya takmış oldum. Bu sefer noktalıları değil düz çizgileri takip ediyoruz. Arkaya geldim, ipi şöyle aldım. Şu kanaldan ok işaretimiz var. Burada da ok işaretimiz var. Yukarı çıkıyorum. Horozu en üst noktaya aldım. Şu parçayı. İpi sağdan sola bir tur aldım. Kendisi oturuyor. Horoza aşağı aldım. Şurada bir metal parçamız var. Metalin arkasına aldım. Ondan sonra iğne bağının hemen altında da bir çentik var. İpi muhakkak şu çentiğe takıyorum. Bak şuraya kadar üst ipini taktım. Bakın taban hep yukarıda. Tabanı indirdim aşağıya. Sonra şurada otomatik iğneye takılacak bir aparatım var. Bunu düz bir şekilde aşağı doğru indiriyorum. İndirdikten sonra şu iğne aparatın tam arkasına kadar dayanmış olacak. Bu ipi şu kancaya attım. Şu araya alıyorum ipi hafif de yukarı. Şimdi ikisinde iki elimdeki parçayı da ipi de bırakıyorum. Bu şekilde ipi şuradan bakın yandan görürseniz biraz takacak. Fazla ipi çekiyoruz. Tabanı kaldırdım. İpi arkaya attım. Fazla ipse burada yanda istersek kesebiliyoruz. Fazla ipi de. Şimdi makine ilk açıldığı zaman 1 numara düz dikişte. Bakın şurada 1 numara düz dikişte olduğunu gösteriyor. Kullanılacak ayağın harfini veriyor. T yazan ayak bize lazım olacak düz dikişte. Adım mesafesi makine düz dikişteyken şu zikzak tuşu şu ekrandaki iğneyi sağa sola alıyor. Sadece zikzak tuşu makine düz dikişteyken iğneyi sağa sola alır. Şurada en üstte iğne işareti var ve uzun bir daire var. O da ayağın ve plakanın genişliğini gösteriyor. Şayet makine düz dikişteyken zikzak genişletme tuşunu artıyı eksiği kullanırsak makine bize iğneyi ya sağa çekecek ya da sola çekecek. Bu zikzak tuşu unutulmaması gereken bir tuş. Sadece makineyi düz dikişteyken iğneyi sağa sola alıyor. İğne pozisyonu. İğne pozisyonu. Şurada bir iğne resmi var. Yanında da üçgen bir işaret var. Yukarı gösteriyor. Bunun anlamı şu. Pedaldan ayağımızı çektiğimiz zaman iğne diyor hep kumaşın dışında kalacak. Şimdi makineyi çalıştırıyorum. Dikiş başlangıcı ve sonunda dikiş sağlamlamasını yapmak istersek ileri gerimiz şu. Elim basılı. Makine geri gidiyor. Elimi bıraktım. Makine tekrar klasik dikişe geri döndü. Yaptığımız dikişin boyuyla oynayacaksak bakın şu. Eksi, artı, inceden uzuna doğru bir çizgi var. O da şuraya hitap ediyor. Artıya basarsak buradaki rakam büyüyecek. Dikişin boyu da daha seyrek bir dikiş elde edeceğiz. Eksiye basarsak burada rakam düşecek. Yaptığımız dikiş daha sık bir dikiş yapmış olacağız. Kumaşı çevirdiğim zaman daha iyi anlayacaksınız. Üstten görüntümüz bu. Bakın şurada seyrekleştirdik. Dikiş seyrek. Şurada bayağı sıktım. Dikiş sık halde. Şu da makinenin bize ilk etapta makinenin kendisinin verdiği dikiş. Orijinal ayarı. Orijinal ayarı bu. Düz dikiş. Birden 10'a kadar buradaki işleri yapacaksak makinenin bakın sol altında direkt diye bir yazı var. Evet. Direkt yazısı varsa makine bize şu ekrandaki işlerden hangisini yapacaksak onu seçmeye Yani müsaade direkt ediyor. olarak bu numaratörlerdeki resimlerden bir iş yapmak istiyorsak Evet. sadece numaraya basarak Buradaki o deseni direkt. yapabiliyoruz. Mesela zigzag yapacağız. 5 numara bastım. Bakın işim 5 numara. Belirli bir adım mesafesini ve zigzag genişliğinde 5 milim olarak makine bize verdi. Çalıştırıyoruz. Zigzag eniyle oynayacaksak şimdi bakın zigzag tuşu devrede. 5 milim artıya basıyorum. 7'ye aldım. Yani makine 7 milim olduğu için 7 milim zikzak yapıyoruz. Şu anda
sık yapacaksam yine şu inceden uzuna çizgi, o da şurası, ortadaki iki yazan yeri düşürüyorum. Genişlik aynı kalıyor ama daha sık bir sarma gibi bir zikzak elde ediyoruz. Eniyle oynayacaksak da yine zikzak tuşumuz burası. Enini daralttım. Şu an 3 milimlik bir zikzak yapıyoruz. Biraz sık bir zikzak yapıyoruz. Çevirdim kumaşımı. Şu bize makinenin verdiği ilk 5 milimlik zikzağımız. Şu 7 milim zikzağımız. Biz açtık. 7 milimde zikzağın boyunu sıklaştırdık. Aynı sıklıkta enini daralttık. Alttan da bakın ayarımız bu. Üst ipi tamamıyla altı kapatmayacak ama alttaki ipi de üste çıkarmayacak. Belki bir tık daha iplik ayarı. İplik ayarı yapılacaksa da şu tuş bakın. Fabrika bunu işaretlemiş. 3 ile 5'in arasında olabilir diyor. Zaten şuradaydı. Oynamadık. Dikişte de zikzakta da. Üst ipini, şu gelen ipi gevşeltmemiz gerekiyorsa rakamı düşürüyoruz. Azar azar ama. Çok birden değil. Tam tersi üst ipini sıkacaksak rakam büyütüyoruz. Çok bu düğmeye ihtiyaç olmuyor. Onun için şöyle 4 gibi olduğu zaman bütün yapacağımız işlere makine bize müsaade ediyor. 1'den 7'ye kadar dikiş çeşitlerimiz var. Mesela 3 numara penye dikişi, esnek, jarseli bir kumaş dikeceksek bu kumaşı esnetmeden aynı zamanda kumaşı çektiğimiz zaman kopmayacak. Streç dikiş. Streç dikişimiz 3 numarada. Dediğim gibi 4'te bir değişik zikzak çeşidimiz var. 6 numarada diker zikzağımız var. Zikzak gibi gider. Ama bakın iğne dikiş yaparak sağa sola gittiği için buna da enli bir lastik dikmek istersek çıtlamadan lastik dikişi yapabiliriz. 6 numarayla 8, 9, 10. 3 tane iliğimiz burada. Çok da güzel ilik açar. Bu 3 ilikten birini yapacaksak buradan hangi iliği yapacaksak önce seçiyoruz. Bakın iliği seçtikten sonra burada bakın bir tuş çıktı. Burada da bir tuş çıktı. Şimdi onları tarif edeceğim. Daha iyi anlayacaksınız. Şu ilik ayağı. Şurası açılıp kapanan bir bölüm. Bu parçayı şuraya açtıktan sonra kullanacağımız düğmeyi koyuyoruz. Ben şimdi şu masurayı koyacağım düğme yerine. Masurayı koyduktan sonra da kapatıyorum. Buradaki düğme boyu neyse makine bize bu boyda, buraya koyduğum düğmenin boyunda ilik açacak. Ama daha yapacak işlem var. Ayağı düşürdüm. İlik ayağını da makineye takarken düğme muhakkak arkada kalacak. Kilitleyeceğim yer burası. Tabanın tam altına getirdim. Ayağı kilitledim. Açacağım yere kumaşı koyuyorum. İlik açacağım yere. Arkada bakın şu öndekiyle iplik taktık. Otomatik iplik taktık. İlik yaparken kullanacağım arkada bir tuş daha var bakın. Bu tuşu kolu aşağı düz çekiyorum. Ama şu plastiğin üzerinde bırakmıyorsunuz. Muhakkak arkaya alıyorsunuz. Şu an olduğu gibi. Bu burada kalırsa iliği açmayacaktır makine. Şuraya aldım. Kol plastik parçanın arkasında kalacak. İpi tuttum. 1-2 ördürüp şu fazla ipi kestikten sonra pedala basıyorum. Makine duruncaya kadar pedaldan ayağımızı çekmiyoruz. Sadece yapacağımız kumaşımız yoğunsa aşağı atmasın. Kendi duruyor. Evet, kendi duracak. Kumaşın ağırlığını alacağız ki makinenin çekişine engel olmasın. Tamamıyla durduktan sonra pedaldan ayağımı çekiyorum. Tabanı kaldırdım. Ayak yine yerini buldu. İliğimi yaptım bakın. Oradaki düğmem neyse o düğmeye göre iliği yaptık. Kaydırıyorum kumaşı. Atıyorum. Burada bir gözlü ilik var. Şu 10 numarada. Yine ilik aparatı aşağıda. Düğme yine takılı. Bu sefer gözlü ilik. Ceket ve mantolarda kullandığımız gözlü ilik.
iliklerde makine duracak tamamıyla. Ondan sonra pedaldan ayağımı çekeceğim. Bakın bu da gözlü ilik. İlk başta gösterdiğim bir fırça vardı. Diğer tarafı da sökücü. Bununla da yapmış olduğumuz iliğin arasını açabiliyoruz. Şu şekilde. İlk şablonumuzda da 3 tane daha fazla ilik var. Buradan bir ilik yapacaksak şu sayfaya geçebilmek için bakın ekranda direkt yazısı vardı. Burayı Putters 1 diye bir yazı çıkarmamız lazım. Sol altta dikiş, zikzak ve A tuşu var. Buna bir sefer basıyorum. Putters 1'e geçtim. Şimdi makine bu sayfaya geçmiş oldu. İlk sayfaya. Yazı değil de piko, dikiş, ilik, kaneviçe işlerinin olduğu sayfaya geçmiş oldu. Buradan bir farklı ilik yapacağım. Diyelim ki 19 numaralı ilik. Rakamı buradan kodluyorum. 19. Şimdi bluz iliği. Ona geçtik. Çalıştırdım. Bu iliklerin hepsi birbirinden farklı. Örgüleri farklı. Durdurdum. Bakın bu iliğin başlangıç ve bitişleri farklı. Bunlar farklı. Diğerleri farklı. İlikler bu şekilde çok güzel ilik açarsınız. İlik değişim bittikten sonra ilk önce çektiğim bir kol vardı arkada. Onu düz bir şekilde tekrar yukarıya yerine alıyoruz. Yukarı aldım. Ayağı düşürdüm. Diğer ayaklar gibi. Yine içinden çıkardığım klasik ayağımı takıyorum. Kumaşı yine koydum altına. Şimdi buradan atıyorum kaneviçeli bir iş yapacağım. İşte 17, 46, 47, 48, 49, 50, 51 gibi. Atıyorum 49 yaptım. Putters 1'de olduğu için buradan deseni seçebiliyorum rahat bir şekilde. Her deseni seçişinde o desenin orijinalini, adım mesafesini ve genişliğini makine size veriyor. Mesela şu an seçtiğim kaneviçe işini 6 milim verdi. Bunu isterseniz düşürürsünüz. 4 milim, 5 milim ya da makine 7 milim olduğu için 7 milime de çıkartabilirsiniz. Ama her işin bir orijinali makine size direkt veriyor. Makine çalışırken yaptığımız işin sonunda ben pedalı çekmeden makine dursun isterseniz bakın şu tuş. Bu tuşla makine çalışırken basarsanız işin sonunda makine kendisi duracak. Ondan sonra pedaldan ayağımızı çekeceğiz. Yani bir desenin yarım kalmasını engellemek için. Yarım kalmasını engelliyorum. Desen sonlandırma tuşuna bastığım zaman bakın iğneyi aşağı aldı. Diyelim ki dönüş yapacaksınız, devam edeceksiniz gibi. İğne aşağıdaysa şu tuşta iğneyi kumaşın içinde ve dışında tutan bir tuş. Buna bastım. İğneyi yukarı aldım. Köşe dönmelerde çok kullanılan iki özellik bu. Bir tane kaneviçe yaptık. Yine geldim şablona. Atıyorum. Desen yapacağım. Desenimi seçtim. Şu an seçtiğim deseni 7 milim verdi. 3 milimde bir çekiş mesafesinde bize verdi. Çiçekli bir desen. Şimdi burada desenin bir de yönünü ters çevirme konumu var. Desen sonlandırma tuşuna bastım. Makine desenin sonunda durdu. Bakın şu halde desenimizin yönü bu şekilde. Kumaşı buraya yığmadan mevcut yaptığımız aynı desenin yönünü ters çevirmek istersek de şurada yanına yaparsam daha iyi anlaşılacak. Makinenin sağ alt köşesinde üçgen bir tuş var. Ortasında da ok işareti var. Buna basarsak aynı işaret ekranda çıkacak. Yapmış olduğunuz desenin bu sefer yönünü ters çevirmiş olacağız ki kumaş hep dışarıda kalsın fazlalığı. Buraya yığmaya uğraşmayın. Sadece desenin yönünü ters çeviriyorsunuz. Hafıza bölümünü
çok sorun oluyor. İsim yazmayı çok sorun oluyor. Evet. Şu bakın desenin yönünü ters çevirdik. Eski haline döneceksem de tekrar buna bastım. Ekrandan bitti. İlk yaptığım şekline geri dönmüş oldu makine. Bu ilk şablonumuz böyle. İkinci şablonumuzda yazı ve harf var. Aynı zamanda ilk şablondan 2 desen karması, 3 desen karması da yapabiliyoruz. Diyelim ki bir tarih atacağız. Atıyorum 2025 diyelim. Bunu yapmak için önce bakın dikiş zikzak tuşumuzun altında M artı M oklar var. Önce soldaki M tuşuna basıp şurada makinenin hafıza bölümünü açmanız gerekiyor. Hafıza bölümünü açtıktan sonra şurada küçük kutucuklar var bakın yanıp sönen. Onları silmeniz lazım yeni bir işlem yapacağınız için. Silmek için de şu C tuşuna basarak bakın şu an boş. Burada Hafızayı boşalttı. Boş bir hafızada çalışıyor. Komple boş kaldı. Şimdi bu yazı ve harf bölümüne geçmek için de zaten şu an makine direkt verdi onu. Patterns 2. Patterns 2'de yazı ve harf bölümündeyiz. Dikiş zikzak tuşuna bastım. Patterns 1'de de ilk sayfadayım. Ama ben şimdi tarih atacağım için dikiş zikzak ve A tuşuna basıp Patterns 2 yaptım. Burada şimdi 2025 yazacağım. 2 numaralı harf 02. Buradan kodluyoruz. 02. 2'yi aldı. 0'ı alacağım. 0 10'da. 10. Tekrar 02. Bir de 5. 05. Şimdi 4 haneli bir harfi yükledik makineye. Burada dikkat edeceğimiz konu şu. Bakın en sondaki yanıp sönüyor kutucuk. Yapacağımız harfi, yazıyı baştan yazsın dersek bu yanıp sönen kutucuğu en başa çekeceğiz. O da şurada bakın soldaki ok işaretiyle. Bir sefer bastım. Üçüncüye geldi. Bir daha bastım. 2. Bir daha bastım. En başa geldi. Aslında başlangıç desenini işaretlemiş oluyoruz. Başlangıçta işaretlemiş olduk. Burada bakın şeffaf bir ayak var demiştim. İlk başta A yazıyor. Biz de yazı yazarken A yazan ayağı takmamızı istiyor makine. Mevcut ayağı düşürdüm. Aynı yere A yazan hem işi daha rahat göreceğimiz hem ileri gerili bir desen olduğu için makinenin de kumaşı rahat çekeceği teflon ayağımızı taktık. Şimdi bu yazıyı ben bir sefer yazmak istersem şayet sadece bir tarih bir sefer yazmak istersem hepsini ayarladıktan sonra şu desen sonlandırma tuşuna bir sefer basıyorum. Bakın şu an ekranda yok ama bastıktan sonra stop diye bir yazı çıkıyor. Bunun anlamı yazacağım tarihi makine bir sefer yazacak, sonunda kendisi duracak. Bir sonrakine geçmeden bir sefer yazmış olacağız. Yazdı ve durdu. Tabanı kaldırdım. 2022 yazmışım 25 yerine. Bu yazı. Harf pardon. Bir sefer yazdım. Şayet burada stop yazısı olmasaydı iptal ettim. Bunu makine devamlı bize yazacaktı. Ben şimdi burada büyük harfle yazdım ama burada ufak harfler de var. Yazı da yazabilirsiniz aynı zamanda. Bir başka bir işlem yapacaksak mesela 2 desen karması gibi yine C tuşuyla hafızayı boşalttım. Şimdi Patterns 1'de yani desenlerimiz Patterns 1'de. 1'e geri geldim. Atıyorum bir dolu bir boş desen yapmak istiyorum. 35 bir tane desen seçtim. Yanına da bir boş desen atıyorum 85. Bakın bunda da yine makine bizden A yazan ayağı istiyor. Hemen basıyorum. Desen karması yaptığımız zaman başa almanıza gerek yok. O sizin tercihiniz olur. Çünkü devam bir desenden bir desene geçeceği için tarih ya da isim olmayacağı için başa almanıza gerek yok. Öyle söyleyeyim. Çalışırken yine şu sonlandırma tuşuna bastım. Desen bittiği zaman makinemiz durdu. Şimdi hafıza bölümünde de evet, bir kalp deseni almışız. yani desen karması yapmışız.
Desen Yani karması. yazı yazmayla aslında desen karması yapması arasındaki tek fark birini sadece yazının sonunda durması, birini devamlı olarak sürekli olarak yapması yani. Yazması. Tek fark Zaten o. desen karmasına devamlı olması gerekiyor. Yine hafızaya geldim. Velev ki silmedim. M tuşuna bastım. Hafızadan çıktım. Makine direkt düz dikişe geri dönüyor. Hafızadan çıktığım zaman M tuşuyla. Tekrar hafızada bir işim oldu. M'ye basıp hafızaya dönüş yaptığım zaman en son ne işlem yaptıysam şu an makinenin bana direkt pedala basarsan onu yapacak. Onu istemiyorum. Sileceksem yine C tuşuna Yani bastım. silmediğimiz sürece hafızada kalacak. Hafızada kalacak. Aynı desenin atıyorum 27. Bir tane normalini aldım. Yine 27 yaptım. Sonra bakın şu ters çevirme tuşu. Buna bastım. Bu da mevcut aynı desenin yönünü ters çevirebilirsiniz. Deseni bir sağdan bir soldan yapacak. Bu da deseni farklı bir konuma, farklı bir şekil vermiş olursunuz. Sonlandırdı. Tamam, pedalsız Şimdi- çalışmayı da gösterelim. Pedal şu an takılı. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar pedallıydı. Pedalın kablosunu çıkardım. Şu tuşla da makineyi pedalsız çalıştırabilir. Aynı tuşla da durdurabiliriz. Pedalsız çalışırken yavaşlatmamız gerekirse tuşumuz bu. İşin sonunda makine kendi dursun dersek desen sonlandırma tuşu. Ama direkt çalıştırıp direkt durduracaksam bu tuş. Yani bu tuş da pedalsız çalıştırma tuşumuz. Evet, Sego 8 modelimizin özellikleri de bu şekilde. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.